İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil Nalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi ile Genç Tarihçiler Kulübümüzün ortaklaşa yürüttüğü Tarih Sahnesi programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatih Devri Topçuluğunu konuşuyor olacağız. Bir makale üzerine konuşuyor olacağız. Bu makalenin kıymetli yazarı sevgili hocam Doktor Hilmi Kaçar'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın, sağ ol. Hocam çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim davetiniz için. Biz çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için sağ burada. olun. Hocam bugün sizin kıymetli makale üzerine konuşacağız. Ben okudum, çok da severek, bayılarak okuduğum bir makale oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Makalenin konusu aslında bu tarih yazımında, Avrupalı tarihçilerin tarih yazımında bir oryantalizm akımı çevresinde yazdıklarını biz görüyoruz. Evet. Bu oryantalizm öncelikle nedir hocam? Nasıl bir tarih yazımı var Avrupalı tarihçilerle? Şimdi tabii oryantalizm kavramı çok geniş bir kavram. Buna bence kısaca bakmak gerekir. Baktığımızda tabii ki oryantalizm kavramı çok eskiye, orta çağlara kadar giden ve ondan sonra Batı'nın tahayyülündeki oluşturduğu bir doğu esasen. Yani ne yapıyor? Doğu'nun tarihi ve kültürel gerçekliklerini deforme edip, manipüle edip onu bambaşka, yani Doğu'nun olmadığı başka bir düzlemde onu tahayyülle bir kurgu inşası yapıyor. Bunu tabii Orta Çağ'da başladığını görüyoruz. Daha sonra esasen bu bir üniversitedeki, yani 19. yüzyılda üniversitelerin gelişimiyle birlikte Batı'da biliyorsun ilk defa orada sosyal bilimler gelişecek. Tabii ki böyle bir disiplin ortaya çıkacak. Yani Doğu'nun profesyonel sosyal bilimler tarafından incelenmesi meselesi. Yani bunlar işte Arap dünyası, İslam dünyası, Osmanlı tarihi, Türk tarihi gibi farklı, hatta Hint tarihi, Çin tarihi değil mi? Bu medeniyet ve kültürlerin tarihleri üzerine uzmanlaşıyor ve bunlar belli bilgi üretiyor. Tabii ki bu bilginin amacı nesnel bilgi üretmek değil. Yani oradan şimdi yavaş yavaş geleceğiz. Bu üretilen bilginin belli bir siyasi amacı var. Yani bu orta çağlardan beri başlayan esasen aynı şey devam ediyor. Yani nedir? Bir üzerine düşündüğü, araştırma yaptığı ülkenin, kültürün tarihini kendi amaçlarına uygun şekilde deforme etmek. Yani zaten bu yüzden de ne olmuştur? Dünya tarihi biraz Batı'yı merkez alarak yazılmıştır. Değil mi? Hepimiz biliyoruz. Tabii ki. Yani ister Çin olsun, ister Osmanlı ve İslam tarihi olsun, bu Batı'nın merkeze alarak yazdığı dünya tarihi, dünya bakış açısında her zaman çeperde, yani önemsiz bir rolde olmuştur. Ya işte Batı'ya belli bilginin aktarımı, onun dışında bütün her şeyin merkezinde Batı, işte ilgisiyle, merakıyla, bilime olan aşkıyla falan geliştirmiş, teknolojiyi geliştirmiş, ondan sonra bilgiyi geliştirmiş, düşünceyi geliştirmiş gibi böyle bir anlatı vardır. Ve dolayısıyla bu da bir Avrupa merkeziyetçiliktir, hani oryantalizm. Oryantalizmin şeyi de dediğimiz gibi özellikle İslam dünyası ve Osmanlı üzerine de çok da, nasıl diyeyim, onun sahip olduğu kültürel ve tarihi gerçekleri deforme edip, yani öyle bambaşka bir şekilde anlatması. Bizim konumuz açısından baktığımızda şimdi tabii genelde tabii nasıl anlatılmıştır? İşte Avrupa geliştirir, diğerleri takip eder. Tabii. Değil mi? Böyle bir anlatı çerçevesinde Osmanlı teknolojileri ve askeri, yani aslında bütün tarih için geçerli. Fakat askeri tarih için, gerçekten askeri tarihçi değilim. Benim dediğiniz gibi oryantalizm üzerine çok çalıştığım, bunun üzerine bir hayli bir çalışmalar yürütüyorum. Bununla ilgili pandemi döneminde çalışma yaparken işte Burgonya belgelerine rastladım. Burada da işte Fatih dönemindeki topçuların ne kadar etkili olduğunu ve Burgonya, yani 1400 Burgonya belki devlet dediğimiz zaman hangi devletten bahsediyoruz? Orta Çağ'da önemli bir devlet. Kuzeybatı Avrupa'da çok önemli olmuş, etkin olmuş siyasi açıdan ve özellikle ekonomik açıdan. Yani nerede şu anda baktığımızda Belçika'nın tamamı, Hollanda, Fransa'nın kuzeyi, Almanya gibi bir coğrafyadan dağılmış bir dükalık aslında. Krallık değil, dükalık. Daha sonra Habsburg İmparatorluğu var, biliyorsunuz. Onun hanedanına içine gidecek ve onu etkileyecek. Dolayısıyla biliyorsunuz öyle bir süreçte baktığınız. Dolayısıyla bu dönemde bu Burgonya Dükü 3. Filip 1419-1467 yıllarında saltanatını sürdürmüş bir hükümdar, batılı bir hükümdar. Dolayısıyla bu Osmanlı toplarını etkilenerek Türk tarzı toplar döktürüyor. Yani kendi ordusunun ateş gücünü yükseltmek için. Dolayısıyla bu biraz bizim baştan anlattığımız bu oryantalist yaklaşımı da
sorgulayacak bir bilgi olduğu olarak benim ulaştığım bir veri oldu. Yani genelde Avrupa merkezi tarihçiler ateşli silahların kökenini, gelişmesini incelerken burada tekrar dediğimiz gibi Avrupa'yı ön plana koyuyor. Dediğimiz gibi burada bir askeri devrim teorisi var. Ne diyor? İşte bütün bu top silahlarının ve askeri ateşli silahların geliştirilmesi Batı Avrupa'da 15. yüzyılda başladı. Bu geliştirmeyi ilk Avrupa devletleri yaptı ve bu askeri devrimle birlikte ilk defa bu güçle birlikte devletler ortaya çıktı Avrupa'da. Tamam? Ve bununla birlikte bu güce dayanaraktan, askeri gücüne dayanaraktan yani, teknoloji geliştirmesini iyi yapan bir devletler dolayısıyla dünyaya hakim oldular. Yani böyle bir anlatı var askeri tarihçilerde ve bunu da tabii ki temel olarak 15. yüzyılda başladı. 15. yüzyılda eşsiz bir şekilde Batı Avrupa askeri top teknolojilerini geliştirmeye başladı ve askeri devrimi oluştu bununla. Tabii buna baktığımızda bunun da pek de doğru olmadığını görüyoruz. Nitekim 15. yüzyılda dünyanın başka yerlerinde, örneğin Osmanlı'da top teknolojileri Avrupa'daki olduğundan çok daha ileri ve gelişmiş seviyede teknoloji açıdan baktığımızda ki biraz da makale biraz da bunu şey yapıyor. Yani Batı icat eder, diğerleri takip eder fikrinin esasında tabii ki doğru olmadığını artık günümüzde en azından biliyoruz. Aynı zamanda tabii ki modern dünya tarihinde sadece Batı'ya merkez olarak da anlayamayacağımızı, bakılamayacağı da tabii ki günümüzde giderek anlaşılan bir gerçek. Biliyorsun dünya değişmekte. Artık Batı'nın ve Batı merkezli ve Avrupa merkezli bir bakışında pek de geçerli olmadı. Dolayısıyla yeni bilgiler, yeni bakışlar ortaya çıkıyor. Bu bağlamda bir nasıl diyelim bir yazdığımız bir makale idi. Hocam şöyle biz Fatih döneminde topçuluğun zirveye ulaştığını görüyoruz. Yani evet. Gerçekten şahane bir teknolojiyle üretildiğini görüyoruz. Aslında Fatih döneminden önce de Osmanlı yine karada ve denizde Tuna Nehri'nde yapılan savaşlarda da top kullandığını görüyoruz biz Osmanlı'nın. O dönemlerde Avrupa'ya bakıldığı zaman sadece yakın mesafede olan savaşlar için yakın kalelerden topların elde edildiğini görüyoruz. Ama Osmanlı bu konuda da aslında o dönemlerde Avrupa'dan öndeydi. Yani oryantalizmle bunun nasıl bir yanlış çerçeveden bakılışını aslında biz burada inceliyoruz. Siz de makalenizde incelemişsiniz. Evet. Hocam biz bu kadar yüksek güzel bir teknolojiden nasıl nasıl oldu da biz bunları Avrupa'dan aldık? Avrupa'dan alıyoruz, bilgimizi, teknolojimizi Avrupa'dan elde ediyoruz kısmına geldi ve biz şu anda küçüklüğümüzden beri öğretilen tarihte bu böyledir. Hani biz Avrupa'dan teknolojimizi, bilgimizi, ilmimizi alırız diye anlatılmıştır. Evet. Bu süreç buradan buraya yani tam olarak nasıl evrilmiş olabilir? Yani Fatih devrinde biz teknolojinin ilerlemesinde iyi bir silah teknolojisinin olmasını şuna da bağlıyoruz. Topu döken ustaların aynı zamanda ordunun bir parçası sayılması ama yine aynı zaman diliminde Avrupa'ya bakıldığı zaman top ustalarının ve ordunun ayrı sosyal birimler, topluluklar olduğu ayrımcılığı var. Bu da onların bir dezavantajı. Hani buna aslında onlar bize enjekte edilmeye, bir şeyleri bizden almaya ve buna uyum sağlamaya çalışmışken biz nasıl oldu da oryantalizmin bir şeyi olup bu durumda böyle bir eğitim alabildik aslında küçük. Tabii şimdi iki şey var sorunuzda. Birincisi günümüzdeki tarih eğitimi. Değil mi? Tarih eğitimi dolayısıyla bizim günümüzde nasıl geçmişe baktığımız, geçmiş algımız, değil mi? Bunun problemli olduğu. Bir de geçmişin kendi içindeki iç dinamizmi ve realitesi. Şimdi iki soru tabii farklı. Birinci sorduğunuz soru yani günümüzdeki bu geçmiş algısının tabii ki günümüzle ilgisi var. Biz günümüzde yaşıyoruz değil mi? Tarih bilimi sadece geçmişin incelemesiyle ilgili bir alan değil. Tabii ki de. Değil mi? Yani biz hepimiz bugün yaşayan, bugünün sorunlarını, bugünün nasıl diyeyim çıkmazları içinde belli sorular, meseleler oluşturan ve bunların cevaplarını, anlamlarını geçmişte bulmaya ve işte günümüze dair bir şeyler söylemek ve önümüzdeki geleceği kurmak için, değil mi? Tarih bilimi esasen bugün ve gelecek bir bilimi. Yani bu açıdan bak. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Yani böyle bir hani oryantalist veya Avrupa merkeziyetçi şekilde tarih yazımı
ve geçmiş algısının tabii ki belli amaçları var. Oraya girmek istemiyorum çünkü bunlar nazik, hassas konular. Bizi başka yerlere götürebilir, ya sıkıntı yaratabilir. Ama biliyoruz yani şimdi tespit fazla da hani şikayet etmeye gerek yok. Tamam mı? Yani evet biliyoruz. Durum bu. Önemli olan buna yeni bir şeyler söylemek, bunun ötesine geçmek için. Şimdi bu tabii tarih algısındaki temel şeylerden bir tanesi az önce bahsettiğimiz bu olaydı. Yani neydi bu? Tek Osmanlı top teknolojileri değil, Osmanlı tarihin geneline baktığımızda yani siyasi yapısı olsun, düşünceler olsun da değersizleştirildiğini görüyoruz değil mi? Yani işte Batı karşısında esasen bir şey üretemediğini, siyaset düşüncesi veya bir devlet yapısı veya herhangi bir iktisadi anlamda olsun, ekonomik anlamda olsun çoğu şeyler geri kalmışlık bir algısıyla baktığımız için o bizi önden şartlandırıyor ve tabii bakışı da kısıtlıyor. Değil mi? Yani günümüzde yaşadığımızda günümüz veya 20. yüzyıl Türkiye'sine baktığımızda değil mi? O kadar zengin değil, fakir, dolayısıyla bağımlı, ekonomik olarak sıkıntılar çeken bir ülke. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan insanlar geçmişteki bir zengin falan bir dünyayı pek hayal edemiyor. Değil mi? O gündeki yaşadığı sıkıntılarla geçmişe bakıp dolayısıyla o bakışını biraz kısıtlıyor. Ama buradan biraz çıkabilmek için tabii de bu da dediğimiz gibi zihnimizi de oluşturan düşünceleri tabii ki batılı tarihçilerin kurduğu veya kurdukları dünya tarihi, o da nedir işte Osmanlı tarihini değersizleştirme, önemsizleştirme, işte her şeyi biz yarattık değil mi? İşte Avrupa'yı icat eder, diğerleri geriden takip eder fikri üzerine kurulu bir yaklaşım. Dolayısıyla Osmanlılar'da bu yaklaşımını kendisini yenileyemediler, yeni bir şey üretemediler ve bağımlı kaldılar. Düşüncesi aynı şekilde Osmanlı askeri tarih araştırmaları için de geçerli. Tabii ki bu günümüzde dediğim gibi çok sorgulandı. İşte Gabor Agoston, Günhan Börekçi, ondan sonra Salim Aydüz gibi esasen uzman askeri tarihçiler bütün bu oryantalist, Avrupa merkeziyetçi tarih yazımını kabullerini sorgulayıp dolayısıyla yeni bakışıyla yeni bilgiler ortaya koymuş durumdalar. Tabii ki bu yavaş zaman alıyor. Uzun sürede değişecek bir şey. Özellikle tabii okuldaki tarih kitaplarının değişmesi gerekir tabii ki. Bu en azından akademik dünyada, camiada bir şeylerin değiştiğini, farkındalık olduğunu söylemek gerekir. Tabii ki. Ama bunun tabii okul seviyesine, lise, ortaokul seviyesine geçmesi için bu başka bir süreç. O biraz zaman alabilir. Evet. Ama tabii ama bizim bu tür yaptığımız çalışmalarla da sizin davetinizle de değil mi bu tür bilgileri de en azından yaygınlaştırma imkanımız oluyor. Şimdi bunu söyledikten sonra yani sorunuzun birinci kısmında ki neden bu şekildeydi? Tabii üstünlük gene altlıktan ziyade bir nasıl diyelim tabii gelişmişlik var. Yani bir şunu demek istiyorum. Biz kendimizi o kadar da geri ve eksik, aksak görmemiz gerekiyor tarihimizde, günümüzde de. Değil mi? Nitekim yani güneş doğudan yükselir diye bir ifade vardır. Hakikaten de dediğimiz gibi hani Çin zaten barutu icat etmiştir. Ondan sonra ilk top üretimini, teknolojileri Çin'den doğuda gelişmiştir. Bugün Asya dediğimiz coğrafyada. Ve bu bilgiler insanlarla bilgilen insanlar çünkü biliyorsunuz hep tarih boyunca bir yerden bir yere akmışlardı yani bu bağlantısallık vardır değil mi? Farklı kültürler arasında, farklı medeniyetler arasında bunlar kendi başlarına olan olgulara bakmamak gerekiyor. Yani dünya tarihi açısı belki bu oryantalist tarihi zihnini kırabilecek bir açıdır, bakış açısı. Yani dünyaya ya da mesela Osmanlı tarihine dünya merkezinde Osmanlı nedir ve konumu nedir? Dünyanın dünya tarihi açısından ve Osmanlı dünya tarihi açısından ne gibi katkısı vardır? Böyle baktığımız zaman o zaman bizim bakışımız daha çok genişliyor. O zaman bütün bağlantısallıklar içinde bakıyoruz ve işte o zaman hani bu küçük milliyetçilik veya özcülükten gibi onu daha gerçekçi olmaya bakıyoruz ki zaten de baktığımız zaman budur yani. Çünkü bilgi, insan ve kültür her zaman için sınır kabul etmemiştir yani. Her zaman bilgi bir yerde vardır ve bu akmıştır ve medeniyetler taşınmıştır. Yani insanlar mesela Osmanlı'daki gelen bu mesela barut bilgisi, top bilgisi, ondan sonra Osmanlı'da belli bazı bu ustaları işe almış, çalıştırmışlardır. Ve orada Osmanlı ocaklarında çalışmış olan bazı Avrupalı mesela Nürnberg, New York diye bir Alman var. Bu 1600'lü yılda Fatih döneminde Osmanlı ocaklarında çalışıyor. Daha sonra tekrar Almanya'ya döndüğünde Türklerden öğrendiği spesifik bir fırın teknolojisini
oraya ithal ediyor. Dolayısıyla bu çeşit böyle bir bilgi aktarımı oluyor yani. Orada öğrendiğini oraya taşıyor veya Çin'deki olan veya Asya'daki olan bir bilgiye sahip olan bir kalfa, bir usta, değil mi? Daha iyi bir maaş, bir ücret ararken gittiği yere o bilgiyi de vermede taşıyor. Dolayısıyla böyle bir nasıl diyelim bağlantısallık var. Şimdi ikinci sorunuzun şeyi Avrupa'daki bu tabii kitaplar biliniyordu. Biliniyor değildi fakat kullanım ve üretim olarak çok hantal ve ilkel durumda. 15. yüzyıldaki Avrupa'daki bu toplar. Genelde tabii ki kuşatma teknolojisi olduğunda veya meydan savaşları dair o bildiğimiz şövalyevari, süvariler ağırlıklı bir savaş devam ediyordu 15'in yani 1400 yıllarda. Dolayısıyla işte mızrak, kargı, gürs, ondan sonra bozdağın, Tatar yayı gibi veya mancınık gibi aletler üzerine yoğunlaşmışlardı. Burada tabii ki dediğimiz gibi Fatih'in İstanbul'un fethinde kullandığı bu toplar bir devrim niteliğinde oldu. Yani oradaki askeri nasıl diyelim teknolojinin ve savaşların doğasını derinden değiştirdi. Çünkü o güne kadar toplar biliniyordu ama bu kadar böyle bir yüksek ateş gücü, müthiş ateş gücüne sahip bir alet yoktu. Yani biliyorsunuz İstanbul'un surları yüzyıllar boyunca muhafaza edilmiş ve hiç kimse bunları geçememiştir. Ve o surları hatta birçok şehirlerin surlarını yerle bir eden böyle bir silah yani günümüze düşünün SİHA veya F-16 gibi düşünmek gerekir. Yani o dönemde bütün mevcut savunma ve savaş nasıl diyelim mimarisini yerle bir ediyor ve değiştiriyor. İlk kez görülen bir tabii ki. Yani toplar biliyor ama bu kadar böyle etkili gücü yani biliyorsunuz o şahi top diye adlandırılan şu anda bizim böyle çok minimalize ettiğimiz, önemsemediğimiz ama o dönemde yani Avrupa ve dünyanın ateş veya savaş doğasını değiştiren bir silah olduğunu düşünüyor ve o toplarla surları dövüyor ve surları gedik açılıyor. Hatta bunun etkisini biliyorsunuz ben dönemin Burgonya kroniklerine de baktım. Mesela o kroniklerde mesela Burgonyalı kronikler Belgrad muhasarasını anlatıyorlar. Biliyorsunuz 1456 yılında her ne kadar başarısız olsa da Belgrad ele geçirilmese de yine de kronik yazarı Osmanlı toplarının saygınlığını belirtiyor. Diyor ki yani bugüne kadar böylesine yani şehrin surlarından diyor yerle bir edildi. Hiçbir şey kalmadı. Yani bu da ne kadar tabii ki korkunç gelen bir durum yani düşünün. Çok etkili olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla burada bunun etkisiyle yani bu Fatih'in kullanan topların etkisiyle tabii ki merak ve ilgi uyandırıyor Avrupa'da da. Tabii ki Avrupa'nın Osmanlı'ya ve Türklere bakışı da burada belki kısaca bakmak gerekirse bu da tek yönlü değil. Tabii ki bir jeostratejik ve jeokültürel bir mücadele ve savaş alanı var. Çünkü iki farklı kültür, iki farklı din yüzyıllardan beri karşı karşıya gelmiş rakipler ve birbirlerine hasım olarak mücadele ediyorlar. Bir Haçlı zihniyet, Haçlı düşünce siyaseti çok önemli ve Batı Avrupa'daki birçok devletin Doğu'ya karşı ve Müslümanlara karşı yaklaşımını belirleyen, şekillendiren bir yaklaşım bu dönemde. Ve spesifik olarak baktığımızda mesela Burgonya'nın da bu Haçlı zihniyetine bu kadar bağımlılığı ve adanmışlığı söz konusu. Mesela bizde de ne vardır? İşte hani gaza, değil mi? Cihat anlayışı, değil mi? Yani İslam'ın gazi bayraktarlı sancaktarlığını yapan da Osmanlı olmuştur. Değil mi? Dolayısıyla benzer bir anlayış esasen orada da var. Ve bu anlayış, bu zihniyet düzeni yani bir siyasi araç olarak, ideolojik bir araç olarak Burgonya'da bunu kullanıyor. Ki dediğimiz gibi bu bir dükalık. Burgonya dükalığı bir krallık değil. Evet. Ve Nibolu Savaşı'ndan beri biliyorsunuz Nibolu Savaşı Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır. Ve Osmanlılarla Avrupalıların ilk karşılaştığı savaştır. Tabii Türklerle daha önce karşılaştılar ama Osmanlı Türkleri ile Osmanlı ordusu ile Batı Avrupa müttefik Haçlı ordusu ilk defa orada karşılaşıyor ve bu Batı Avrupa müttefik ordusunun liderliğinde Burgonya dükünün oğlu Korkusuz Jean dediğimiz ve diğer nasıl diyelim Burgonya ileri gelen, Fransız ileri gelenlerden oluşturduğu bir süvari birliği liderlik yapıyor. Girmeyelim ama oradan bir tecrübe var. Dolayısıyla bu esasen amaç yani şunu demek istiyorum. Burgonya Dükalığı esasen kurulduğundan beri bir amacı var. O da kraliyet olmak.
Şimdi Avrupa'nın kendi iç dinamikleri içinde pek bir bu kraliyet olması için bir alan yok. Fransa Krallığı var, İngiltere Krallığı var ve Alman devleti var. Dolayısıyla bunların üçün arasında kalan tampon bir bölge olarak krallık olması pek mümkün değil. Yani diğerleri buna izin vermez. Çünkü oradaki Avrupa'nın kendi iç dengelerindeki dengelerden dolayı. Dolayısıyla ne kalıyor geriye Hanedan Burgonyalılar için? Türklere karşı başarılı bir Haçlı seferi yapmak. Eğer orada başarılı olurlarsa Papa da ona kendilerine o kraliyet tacını vereceğini umuyor. Dolayısıyla bu yüzden de hem ideolojik hem edebi açıdan hem de esasen daha açıdan çünkü Nibolu'da ilk bu çabayı ama fiyaskoyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla o Haçlı seferlerini bir toprağa gömüyorlar bir süre. Ama sonra 3. Filip yani bahsettiğimiz bu Dük'ün dönemi tekrardan canlanıyor bu. Çünkü yine aynı şekilde bir çabası var mesela Burgonyalıları Fransız hanedanlığı krallığı üzerinde bir tahakküm kurmaya çalışıyor. İşte Fransız krallığını falan değiştiriyorlar falan bir süre. Çünkü onlar da akraba. Fransız krallığıyla Burgonya Dükü. Fakat ters tepiyor. Oradan işte öldürülüyor falan, sıkıntı oluyor. Dolayısıyla iç dengeye tekrardan diyor tamam madem öyle saygı duyacağız ne yapıyor? Tekrardan Türklere karşı savaşa yoğunlaşıyorlar. Yani bir prestij çünkü siyasi alanda arenada daha yüksek konuma erişmek için değil mi? Yani bir şöyle düşünün bir beylikten sultan olmak değil mi? Yani bir uç beyliği yerine sultan olma amacıyla yükselme amacı. Dolayısıyla bunu gidiyor o da krallık amacıyla ve bu amaçla büyük bir yatırım yapıyor yani bu Türk karşı Haçlı zihniyetine ki bunu mesela Fatih'in İstanbul fethinden sonra Papa kendisine soruyor yani bir Haçlı sefer düzenlemesi ve delini yapması. Bunun için mesela 1454 yılında çok bilinen bir şey. Lille Sarayı'nda büyük bir görkemli bir şölen düzenliyor. Sarayda ve işte orada toplanmış bütün o Burgonya aristokratları, şövalyeleri falan onların önünde böyle bir sülün yemeği ziyafet veriyor. Evet, ziyafette böyle bir tiyatro tabii esasen bir siyasi tiyatral bir gösteri esasen bu. Tarihçiler bakmışlardı ve çok da yani esasen Burgonya'nın tarihi bir siyasal tiyatral bir gösteri. Yani bu gösteri ve simgeler üzerinden oradan kendisine güç devşirme. İtibar elde etme gibi böyle bir o şeyi çok iyi kullanan bir özelliği var. Ve burada tabii ki yemin ediyorlar yani kendisi ve Türklere karşı savaşa çıkacağını ve İstanbul'u Türklerden alacaklarını da ama bunu tabii olmuyor. Evet. Ama bunu kendi iç siyasette çok kullanıyor. Yani kendi gücünü ondan sonra en azından kendi iç dengeler içinde kendisine bağımlı bir nasıl diyelim aristokratlarını kendisine bağlaması için böyle bir ideal içinde Haçlı ve şövalyelik idealizmi içinde onları kendisine bağlamak için böyle bir şey var. Amaçları gidiyor. Tabii ki bu hani böyle bir yönü var Burgonya'nın. Bu yön tabii ki nedir? Güçlü bir askeri ordu kurmak. Değil mi? Yani eğer geldiğin, doğuya gittiğinde, Türklere karşı savaştığında güçlü bir ordu olmak. Dolayısıyla bunun içinde yani bu kesilen iki nokta var değil mi? Yani bir kendi ordusunun ateş gücünü yükseltmek için mümkün her türlü teknolojiye sahip olmak istiyor. Doğru. Dolayısıyla bu ilgi merak o yüzden oluşuyor yani Fatih'in İstanbul'u fethettiğindeki o çok yankı getiren ve çok tabii çok dalgası yapıyor biliyorsunuz. O gün bütün Avrupa'daki neredeyse alt üst ediyor yani gündemleri İstanbul'un fethi ve kullanılan tabii ki toplar. Dolayısıyla ona da herkes sahip olmak istiyor. Ona benzer çünkü baktığımızda şöyle bir durum da var. Yine siyasete bakarsak Burgonya'nın kendisi içinde Burgonya Dükü biliyorsunuz bir merkezi devlet kurma için yani kendi gücünü kurmak için sıkıntı içinde. Neden? Çünkü orada çok güçlü oturmuş kentler var, şehirler var. Zengin yani Anvers gibi, Bruges gibi, Gent gibi yani Belçika, Hollanda'nın farklı yerlerinde çok köklü, zengin tüccarları olan şehirler. Bunların kendi ayrıcalıkları var. Ve bunlar boyun eğmiyorlar Dük'e. Dolayısıyla bunları boyun eğdirmek, tahakküm altına almak, kendisine bağlamak ve direkt merkezi idareye bağlamak için bunlarla bir seri savaşlar yapıyor. Bu savaşlarda tabii ki o şehirlerin de surları var. Onları yıkmak için bu toplar tabii çok kullanışlı oluyor. Değil mi? Dolayısıyla hem kendi içindeki yani bu kendi gücünü, iktidarını şehirlere dayatmak için değil mi? Askeri gücü ihtiyacı var ve topların ne kadar önemli olduğunu anlıyor bu dönemde. Yani Fatih'in İstanbul'u nasıl fethettiğini görüyor. Evet. Dolayısıyla ben de bu şekilde değil mi? Hani bana isyan eden şehirleri, isyankar şehirleri bize getiririm
düşüncesiyle. Çok da mantıklı evet, aslında. Tabii yani kendisine yani pragmatik bir yaklaşım. Aynı zamanda da eğer ileride olursa ki olmaz düşüncesi ama olursa ki eğer Türklere karşı savaşırsam da en azından etkili toplara, bu tür toplara sahip olayım düşüncesiyle dediğim gibi başlayan bir hamlesi var. Yani hem kendisinin hem de muhtemeldir ki kendi danışmanlarını da o dönemde baktığımızda da bu Osmanlı toplarının etkisinin bahsettiğimiz gibi hem İstanbul'un fethinin çok geniş tasvirleri vardır. Burgonya kroniklerinde, Fransız kroniklerinde, İtalyan dönemin çağdaşlarının yazıtlarında. Dolayısıyla burada mesela Şahi topu çok detaylı bir şekilde tarif ediyor, tasvir ediyorlar bu tasvirlerde. Şahi topunun işte büyüklüğünü, ondan sonra etkinliğini, günlerce işte sürekli ateş ettiğini falan. Tabii ki çok bilinmeyen ve çok sıra dışı bir şey bu. İlk defa böyle bir şey. Dolayısıyla ve bunu da muhtemeldir ki o dönem tabii ki Kuzeybatı Avrupa'dan pek kimse yok, bulunmuyordu. Dolayısıyla biliyorsunuz Venedik, Ceneviz veya Floransa gibi İtalyan devletlerinin Akdeniz coğrafyasıyla çok yakın ticari ilişkileri vardı biliyorsunuz onların. Onlar muhtemel gözlemci olarak bunlar gördü, baktı veya bir şekilde bu bilgiye sahip oldular. Onların tasvirleri daha sonra Avrupa'da farklı Fransızca'ya, İngilizce'ye çevrilip yaygınlaşacak yani. Dolayısıyla çok etki ve yankı uyandırdığını, yani hem İstanbul'un fethinin kendisi ve orada kullanılan bu teknoloji olarak büyük bu ağır şahi top dediğimiz toplar. Hocam topları aslında daha öncelerde demir döküm, hani demirle yaptıklarından sonra Fatih döneminde tunç ve bronzun kullanıldığını görüyoruz. Evet. Aynı zamanda bu topların dökümünün hani devamlılığının sağlanması için bir yan tarafta bir ocak kurulduğunu, hani bunun için sürekli devamlılık sağlanması adına. Hocam aynı zamanda bu topları ben makalenizde de okuduğuma göre Burgonya Dükü'nün silah deposunda, mühimmatında Türk topları adı altında hani barındırdığını, sakladığını bir nevi görüyoruz. Bu aslında oryantalizmle beraber ileri gelen Türk hani Avrupa üstünlüğü diyeyim. Bu tezini çürütüyor bence altyapıda. Çünkü hani siz değerli gördüğünüz bir şeyi deponuzda bulundurursunuz, saklarsınız, kullanmazsınız ve bekletirsiniz. Yine o şekilde Türklerin yaptıklarını, silah deposu olsun, işte hani savaş stratejisi olsun, düzen olarak da baz aldıklarını görüyoruz. Üstünlüklerini ispat etmek adına aslında Türkleri bir kıyaslama olarak, kıyaslama objesi artık o şekilde kullandıklarını, gördüklerini görüyoruz. Bu bence oryantalizmin altyapıdaki bütün tezini çürütüyor. Benim şahsi fikrim olarak. Peki amaca ulaştıysa ne güzel, yani böyle bir anlaşılma tabii güzel. Ve hocam yani şeyde de gördüm, bir Burgonya Dükü olması gerekiyor. Tarihçilerinden birine Sultan Fatih Sultan Mehmet de kendisini eşdeğer tuttuğu bir, hani ondan yazmasını rica ediyor direkt olarak. Hani bu bence kesinlikle yaptığı ve savunduğu şeyle bağdaşmadığını ben düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, tabii şimdi şöyle bir şey var. Tabii Burgonya'dan bahsettik ve Ortaçağ Avrupa döneminde tabii ki Osmanlı ve Fatih imgesi sadece düşman olarak görülür ama aynı zamanda etkin bir imaj da, bir imge de oluşturulmuş. Yani değil mi? Bir ideal bir sultan olarak mesela, bir ideal bir hükümdar olarak, evet, çünkü dönemin neredeyse en kudretli, en güçlü hükümdarlardan bir tanesi, çok büyük bir imparatorluğa sahip, zengin, dolayısıyla aynı zamanda etkin bir askeri gücü de var. Dolayısıyla bu etki uyandırıyor. Hem nasıl diyelim kültürel bakış açısında hem de düşman bir öteki olarak görülüyor. Değil mi? Biliyorsunuz Deccal olarak adlandırılıyor Fatih. Diğer taraftan da bazı Burgonya kroniklerinde de mesela şey yapılıyor, yani bir Fatih imgesi oluşturuluyor. Bu Fatih imgesinde de esasen Burgonya Dükü'nü onunla eş değerde bir konuma oturtup, biliyorsunuz şeyde Avrupa tarihçiliğinde o dönemde, Orta Çağlar'da Türkleri Truvalılarla aynı soydan geldiğine dair bir iddia var. Çok dolaşıyor. Yani onların işte Türklerin ve Osmanlıların Truvalıların soyundan geldiği ve dolayısıyla Truvalıların intikamını
Avrupalılardan ve Yunanlılardan, Bizanslardan aldığı. Yani bu Fatih mesela böyle bir şey de vardır mesela. Bazı tarihçiler Bizans tarihçileri veya Avrupa tarihçileri bunu söylerler. Yani Fatih'in böyle bir söylemi olan. Bu tabii ki pek şey değil ama en azından açısından Orta Çağ dönemindeki Batı Avrupa'da, çünkü onlar kendi hanedanları için benzer bir soy kütü oluşturuyor mesela. Değil mi? Söyleyiverin. Filip'i Truvalı kökene sahip olduğu, Burgonya'daki 3. Filip Truvalı kökene sahip olduğuna dair böyle bir sahte soy ağacı oluşturma, köken iddiaları, bunlar önemli. Çünkü bunlar sadece aslında bir geçmişe bir hayranlık, beslenen bir hayranlık, ondan sonra övünmenin ötesinde çok ciddi hukuki ve siyasi getirileri olan bir durum. Dolayısıyla bu yeni bir hanedan baktığınızda, hani çok köklü bir hanedan değil ve tüm yeni hanedanlar kendilerine her zaman için bir köklü soy, bir itibarlı bir ne diyeyim çok lider atalardan geldiklerini gösteren soylar üretmişlerdir. Dolayısıyla bu şekilde de Burgonyalılar kendilerini meşru ve egemenliklerini meşrulaştırmak için mesela Hektor'a bağlıyor. Onun soyundan geldiğini ve Truvalılarla olduğunu söylüyor. Onlardan geldi. Benzer bir şekilde mesela Fatih'in de Truvalıların soyundan geldiği, dolayısıyla bir şekilde baktığımızda yani Fatih'i kullanıyor. Fatih'i ötekisi olarak kuruyor ve onun karşısında işte Filip'in de güçlü bir soydan, antik dönemden geldiği. Dolayısıyla böyle bir Burgonya tarihi yazımında Fatih imgesinde sadece Deccal olarak değil, aynı zamanda kudretli, güçlü bir hükümdar ve ona eşdeğer olaraktan da bir Burgonya dükünün de bir soy ağacı üretimi kurgusu söz konusu. Dolayısıyla bu da ilginç. Yani sadece etki, Avrupa'nın etki sadece değil, askeri değil ve korku salmıyor. Aynı zamanda örnek alınan, ona benzeştirilen bir imge de oluşturuluyor, model de oluşturuluyor. Örnek bir hükümdar modeli de oluşturuyor. Bu da ilginç. Mesela bunun benzeri İtalya'da da var ama konumuzun dışında İtalya'ya girmeyelim. Ama benzerliğin Ortaçağ Avrupa'sı da Osmanlı imgesi hem ötekisi rakip, düşman, yok edilmesi gerekiyor. Yani bunu çok da hani bu söylemi şeyine bakarak taşımamak gerekiyor. Adamların şeyinde tamam saygı duyuyor ama gerektiğinde de seni yok etmek amacı yani ki tabii biliyorsunuz ki. yani. İdeolojisi var zaten. Buradan seni yok etmek yani buradan Asya'ya geldiğin yere geri yollayalım Türkleri. Amaç bu ama karşındaki güç öylesine 19. yüzyılın hasta adamı değil yani. Doğru, değil mi? Doğru. Yani Avrupa'nın titrediği, korktuğu, çekindiği bir Türk imajı var. Yani yenilmez Türk imajı oluşmuş onlarda. Çünkü Avrupalılar ya Batı Avrupa'nın tüm karşılaşmalarını yeniyor. Yenilmiyor işte. Nibolu Savaşı, Varna Savaşı falan filan. Yani Batı Avrupa'nın en azından kendi tarihsel deneyiminde 17. yüzyıla kadar Osmanlı orduları yenilmiyor. Dolayısıyla bu ciddi bir şey. Nasıl diyelim? Bunun getirdiği bir etki var. İzleri var tabii. Bıraktığı izler var. Bu korkuyla birlikte hayranlık da oluşturuyor. Anlamaya çalışıyor ama tabii ki kendilerinin de şartlandığı bir bakış açısı var. O yüzden her zaman doğru şey olmuyor. Hocam bu hani hem Haçlı ideolojisiyle yani karşı durmak, aynı zamanda içten içe bir hayranlık beslemek ama bunu kabullenme kısmında bilmiyorum hani ne kadar gerçekçi davranmış olabilirler. Ben şahsen yine söylüyorum, ideolojisiyle, bu düşmanlık, karşıtlık ideolojisiyle alttan alta bir hayranlık besleme ve aslında üstünlüğünü yani karşı tarafın Osmanlı üstünlüğünü kabul etmiş bir dük olduğunu ben düşünüyorum içten içe. Bu şekilde hatta Fatih'ten önce de 1440'lı yıllarda Varna Savaşı'nda 2. Murat zamanında yine toplarla savaşılan, bizim toplarımızın hani onların gemilerini batırması, bir tanesinin telef olması, diğerlerinin geri dönmesi gibi hani gerçekten karşısında güçlü bir devlet var. Hani hayranlık duymak, yapmak ayrıyeten hani onu örnek almak ayrı bir mevzu tabii. Ama ondan sonra hani o krallığı zamanında Burgonya Dükü krallığı zaman işte saltanatı yönetimi zamanında oldukça çalışmış, çabalamış fakat ondan sonra oğlu tahta geçtiği anda böyle bir sönme, yani bir tamamen bitme ve sonra zaten Burgonya Düklüğünün direkt yıkılışa geçtiğini ve tarihten silindiğini görüyoruz. Bu da bence bir şeyleri başaramamış olma olarak hani tarihe geçebiliyor tabii ki.
Ben yine bir tezatlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve oryantalizm tarih yazıcılığının çok da doğrucu, gerçekçi ve objektif bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Sadece üstünlük kazanmak adına yapılmış bir tutum, yani gidilmiş bir yöntem olarak düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. İstersen birkaç son şeyler var. Onları da şey yapabilirsek mesela biraz daha belli olması için. Ben tüm sorularımı sordum. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi hani oryantalizm tarihçiliği işini çok konuştuk ama kısaca şimdi bir de somut olarak nasıl taşındı bu teknoloji transferinden bahsediyoruz. Biraz bunu somutlaştırırsak mesela kim yapmış bunu, nasıl olmuş? Özellikle bu bilgi Avrupa'ya nasıl gitmiş meselesi. Değil mi? Doğru. Yani bunu bu soruyu sorduğumuzda tabii ki bu sorunun kesin bir cevabı yok. Yani kanıtlı bir tabii şekilde. Yani şöyle üç tane mümkün yolu var. Birincisi Fatih'in kendisine vermiş olması, değil mi? Askeri transfer. Ama böyle bir askeri hassas bir silahı, değil mi? Çok rakip düşmanınıza Fatih'in kendisine vermesi düşünülemez. Mümkün değil. Mantıklı çünkü, değil mi? İkinci yol teknolojik olarak casusluk faaliyetiyle Osmanlı topraklarında elde etmiş olmaları. Bunun da dair hiçbir kanıtı yok. Yani bunu da şey yok. Ki buna dair tabii ki biliyorsunuz top teknolojisiyle dair bilgi ve beceri deneyim istiyor. Yani sadece sizin orada ölçümleri veya yapılan şey metali değil, bunun nasıl yapılacağını deneyimlemiş, bu hüneri, beceriyi elde etmiş bir ustayı en azından sizin alıp götürmeniz gerekir. Sadece bilgi etmek yetmiyor. Üçüncü yol olaraktan daha az önce bahsettiğimiz gibi daha anlamlı olan da işte bu kültürler arası etkileşim ve bilginin bir yerden bir yere akması. Yani muhtemeldir ki birazdan da ismini vereceğimiz olarak ki baktığımızda Burgonya mali defterlerinde ismi Jacquemin de Lespine diye geçen 1460-1461 yıllarında birebir Dük'ün görevlendirilmesiyle Türk tarzı topları döken kişi. Bu usta, topçu ustası. Ve bu görevi için maaşın diğer topçulara ödenen maaşın 2 katı miktarında bir maaş veriyor. Demek ki yani onun sahip olduğu bilgi o kadar istisnai bilgi ki Burgonya ocağındaki olan topçulardan daha çok maaş alıyor. Ve Dük'e 3 tane Türk tarzı top döküyor. Dolayısıyla bu bilgilere, bu Türk teknolojisine Jacquemin de Lespine dediğimiz bu kişi nasıl vakıf oldu? Bunu da bilemiyoruz. Çünkü onun hayat hakkı hakkında, ondan sonra ne bileyim nasıl bir şeyden geçti, ustalık eğitimi nerede aldı, nerede öğrendi bu bilgileri, onları bilemiyoruz. Şahsi mesela temaslar, yaptığı geziler olabilir veya mesleki ziyaretlerde bulunmuş olabilir. Macaristan, Balkanlar veya İstanbul ve Anadolu'ya bir şekilde veya Osmanlı İmparatorluğundan, değil mi? Gelmiş olan kalfa veya tanıdıkları da olabilir. Değil mi? Tabii. Yani veya bir başka şey, bu Jacquemin de Lespine'in esasen İtalyan asıllı birisi de olabilir. Yani bir Venedik veya Cenevre veya Fransa kökenli bir topçu ustası bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunmuş olup orada bu bilgiyi, beceri ve deneyimi kazanmış. Daha sonra Avrupa'ya gelmiş de olabilir. Verdiğimiz gibi kalfa veya bunlar ama kesin olarak bilemiyoruz. Tabii. Fakat bilinen şu ki yani Dük Türk tarzı toplar döktürüyor. Bu topları da bu Jacquemin de Lespine adındaki usta. Şimdi detaylara var tabii. Mesela 1500 kilo ağırlığındaki top ve önce bahsettiğiniz gibi en önemli şeylerden bir tanesi, bunlar hepsi bronz. Tunç ve bronzdan dökmesi. Bunlar dönemin Ortaçağ Avrupa teknolojisi için çok ileri seviyedeki bir şey. O döneme kadar pirinç ve demir kullanılıyor. Ve pirinç ve demir topların dayanıklılığı daha az oluyor. Dezavantajı fazla tabii Dezavantajı fazla. Yani ucuz toplar fakat kalitesi düşük, emniyeti düşük. Yani uzun süre kullandığınızda ısınıp patlayabiliyor ve oradaki askerler telef olabiliyor. Fakat bronz ve topların böyle bir şeyi var, avantajı var. Bu toplar zaten o yüzden o materyali Osmanlı topçuluğu geliştirmiş. Daha çok yani kalibresini büyütüyor. Yani daha büyük gülle atabiliyor bunlar. Çapı olarak ihtiyacı var. Ve bunlar ne yapıyor tabii ki? Topun ısınmasını getiriyor. Dolayısıyla bu bronz topta, materyalde top ısındığında patlamamasını sağlayan bir materyal. Yani
daha emniyetli, daha kaliteli bir şekilde bu topu bronzdan, demir toplara göre kullanabiliyorsunuz. Avrupa'daki muadillerine göre daha gelişmiş, daha ileri seviyede olduğunu göre. Dolayısıyla Jacquemin de Lespi'nin tek parça ve bronz toptan döktüğü bu toplar Burgonya savaş sanayisi açısından, teknolojik açıdan bir başarı, bir gelişme. Ki bunlar hepsi tabii ki Türk teknolojisine dayanarak bunları yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3 tane top döküyor bildiğimiz, çünkü az önce bahsettiğiniz Burgonya enfanteride bulunan 3 tane Türk topu var. Şimdi bu tabii ki baktığımızda az gibi görünüyor. Yani 3 tane top, yani bunun etkisi ne demek, ama dediğimiz gibi bahsettiniz. Tabii Osmanlı teknolojisinin etkisinin kısa ömürlü olması, Burgonya Dükü'nün kısa ömürlü olması ile ilgili. Çünkü 3. Filip'in 1467'de ölecek, yerine oğlu Charles geçiyor. Fakat o da 1477'de bir savaşta, Nancy Savaşı'nda ölmesiyle zaten ondan sonra Burgonya Dükü tamamıyla tarihten siliniyor ve Filip'in başlattığı bu savaş endüstrisi de bu şekilde durgunlaşacak ve tamamen yok olacak. Dolayısıyla buradan yani çok uzun süreli bir sanayi içinde 3 topun evet etkisi pek olmazdı, ama devletin kendisi çok kısa bir sürede oradan kalktığı için tabii onun da etkisini göremiyoruz. Çünkü şu da var, Filip öldükten sonra yerine geçen oğlu Charles da babasının vizyonunu takip etmiyor. Onun yerine bilindik, eski geleneksel küçük demir toplar döktürmeye başlıyor. Değil mi? Daha taşınması daha kolay olan. Çünkü bronz ağır topların taşınması daha zor. Hatta Filip 3 tane tıpkı Osmanlı şahi topu gibi ona benzer şekilde 3 parçalı büyük bir top döktürüyor. Hatta bunun taşıması, nakliyatı falan daha zor. Ama onun yerine daha kolay topla. Ama bunların tabii ki bedelini canıyla ödeyecek Charles. Çünkü o savaşta topları bu kadar önemsememesi dolayısıyla savaşı kaybedecek ve savaş sırasında ölecek. Dolayısıyla ondan sonra zaten Burgonya Dükalığı diye Fransız hanedanlığına geçiyor ve daha sonra Habsburg hanedanlığı içinde eriyip gidecek. Dolayısıyla bu ikinci olarak Fransız ihtilali sırasında Burgonya arşivlerinin çoğu yakılmıştır. Dolayısıyla bu 1460'lı yıllardaki birçok mali defterlerin çoğu yakıldığı için bize de tabii ki kısıtlı bilgi verebiliyor. Yakılmasaydı belki daha çok bilgimiz olacaktı. Belki daha çok top döküldü, bilemiyoruz. Kaynaklar bazında bu kadar. Kaynaklar bazında elde edeceğimiz kanıtlar bu. Ama kanıtlarımızın kısıtlı olması, dediğimiz gibi Dükalığın kendisinin kısa ömürlü olması ve Fransız ihtilali döneminde bütün bu belgelerin çoğunun yakılmış ve tahrip edilmiş olması sebebiyle sadece kısıtlı belgeler üzerinde bunları söyleyebiliyoruz. Fakat tabii şu önemli, bir silah endüstrisinin uzun süreli olması için tabii dediğimiz gibi ne gerekiyordu? Bunun üretim gücüne, ham madde erişimine ve süreklilik elde etmesi ve müesseseleşmesi çok önemli. Bunu 3. Filip döneminde Burgonya'da görüyoruz. Fakat daha sonra bu tamamıyla önemini yitiriyor. Fakat Osmanlı tabii ki daha, hani dedik ya, devletler arasında uzun süre askeri devrim, dolayısıyla askeri teknoloji ve bu müesseseleşmeyle tabii ki bu ancak bir büyük sermaye gerektiren bir şey. Yani bir, nasıl diyelim, bir sanayi kurmanız, bir silah sanayisi kurulması ancak bir devlet bazında büyük sermayelerle olabilecek bir şey ve bunu da Osmanlı bunu sürdürebiliyor. Çünkü ham madde erişimi imkanı var. Bulunduğu topraklar itibariyle bu bronzlu diğer ham maddelere erişimi daha kolay. Çünkü elin altında olan ham madde erişim bunlar. Ondan sonra belli bir bilinçle, dediğiniz gibi topçuluk daimi ordunun bir parçası. Alında ustalar sürekli tabii ki direkt devlete bağlı sürekli top üretiyor ve geliştiriyor. Dolayısıyla bütün bunlar ne yapıyor? Osmanlı askeri top teknolojilerin uzun sürede devamlılığını ortaya koyuyor ve bu askeri devrim teorisinin başta bahsettiğimiz Avrupa'nın pek de geçerli olmadığını ortaya koyuyor. Yani ki keza 17. yüzyıla kadar Avrupa, yüzyılın sonlarına kadar, yani 1680'lerdeki Habsburg-Osmanlı savaşlarında görüyoruz. Habsburglar herhangi bir zafer elde edemiyorlar Osmanlılara karşısında. Yani 1400'lerde başlayan bir Avrupa'da askeri devrim neden 1600'lere kadar Osmanlı karşısında
büyük bir zafer elde edemedi. Yani bu da değil mi? Osmanlı'nın ne kadar dirençli olduğunu ve sürekli olduğunu ve askeri değerinin sadece Avrupa'ya ait olan bir şey olmadığını, Osmanlı da kendi için dediğimiz gibi kurumsallaşan bir teknolojik araştırma, bilgi, tabii ki bu da bir bilgidir, şeydir. Her ne kadar insan canına mal olan bir savaş endüstrisi olsa da savaş tarihin bir realitesi, gerçeği şimdi. Değil mi? Günümüzde de böyle. Dolayısıyla bu sebeple uzun bir süre Osmanlı'ya karşı değil mi, gösterdiği direnç önemli. Dolayısıyla bunlara baktığımızda bu bahsettiğimiz veya tarih yazılının tekrardan yazılması gerekir tabii ki. Bunun için tabii ki başlandı. Az önce bahsettiğimiz gibi Günhan Börekçi hocalar olsun, Osmanlı askeri tarihini tekrar bu yönden ele alan ve bu alana da ufak bir katkımız oldu bizim de. Ve buradaki katkı esas dediğimiz gibi bu teknolojinin oraya verilmiş olmasından ziyade dediğimiz gibi bir küreselleşme, o dönemde bir küreselleşmeden düşünebiliriz. Yani Çin, işte İslam dünyası, Batı Avrupa arasında insanların, bilginin aktığı bir ortamda muhtemeldir ki Osmanlı'nın da dediğimiz gibi bu Jacques Villeneuve topçunun ustanın döktüğü toplara dair bilgi herhalde Osmanlı'dan bir şekilde oraya kültürler arası bağlantısızlık içinde giden bilgiler neticesinde o da bu bilgilere sahip oldu ve orada bu Türk tarzı topları döktürdü diyebiliriz. Yani Osmanlı ve Batı Avrupa arasında sadece bir jeopolitik, ondan sonra dini bir savaş olmadan aynı zamanda kültürel etkileşim olduğunda söyledik ve gösterdik hani imge anlamında. Ki bak Fatih'in sarayında da biliyorsunuz Bellini gibi birçok İtalyan ressamlar var. Yani değil mi? Dolayısıyla Osmanlı da Avrupa'da ne olduğunu farkında. Sadece yani ben üstünüm, Avrupa ilgilendirmiyor diye bir ilgisizlik yok. Fatih gayet çok iyi takip ediyor. İşte Rönesans dönemi, Floransa'da, İtalya'daki sanatçıları davet ediyor, Bellini geliyor, resmi yapıyor, heykeller yaptırıyor falan. Dolayısıyla evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza davetimizi kabul ettiğiniz için. Tarih sahnesi programımızın bu Fatih topçuluğunu konuştuğumuz bölümü sona ermiş bulunmakta. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.